Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Çeok hakkında konuşacağız. Uzun zamandır yeni gelen piyade komutanlarını incelememi istiyorsunuz. Zaten piyadeyi de çok halihazırda fazla gömdüğüm için hak veren insanlar da var fazlasıyla. Bu anlamda fikirlerimi merak ediyorlar ve bu videoları çekmem açısından darlanıyorum. Ben de izin günümde olduğum için size vakit ayırabildim ve bu konu hakkında konuşacağım bu videoda. Ama öncesinde değinmek istediğim bir şey var. Şimdi bu oyunda benim anlatıyor olduğum şeyler genel itibariyle free to play ve low spender'ları bağlıyor. Hatta low spender'ların az harcayanların biraz daha üstüne doğru insanları da bağlıyor. Onun dışında orta harcayan ve orta harcayanın üzerinde olan e, balinalar, krakenler veya leviatanları bağlayan hiçbir şey yok. Sebebini de şöyle izah edeyim. KVK teknolojisi oyuna geldiğinden itibaren, bu yeni ekipman sistemi oyuna geldiğinden itibaren zaten halihazırda onlar sizden daha iyi bir noktaya gelmiş durumdalardı. Ve bir şekilde alana 6 kıta, 7 kıta, 5 kıta çıkıp bir yerlerden hasar verirken Çeok'tan da işte çok fazla oda kalmışım, çok fazla işte hastane almışım derdine düşmüyorlar. Çünkü diğer kıtalarıyla zaten cezayı kesiyorlar vuruyor olduklarını. Bu yüzden de benim anlatıyor olduğum içerikler genel itibariyle az kaynakla çok iş yapmaya çalışan, yani hızlandırması az olan, kaynağı az olan insanların veya işte ekipmanları iyi olmayan, teknolojisi iyi olmayan insanların bir şekilde iyi verim alması, fiyat performansı yakalaması için şeklinde oluyor. Ama genel itibariyle arkadaşlarımız benim yapıyor olduğum eleştirilerden olumsuz etkilenip sağda solda balinalara veya fazladan oyuna çok fazla para harcayan insanlara gidip de işte ya bu böyle diyor sen ne diyorsun gibisinden sorular sorup sonrasında o da kendi şartlarıyla durumu değerlendirdikten sonra ondan aldığı yorum üzerine gelip bir aylık işte 2000 lira para yatırıyor sen mi bileceksin tadında bir kafa yapısına geçip bana tuhaf tuhaf konuşmaya başlıyorlar. Umurumda bile değil. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Kime inanmak istiyorsanız ona inanın. Bir balina gibi davranmak istiyorsanız balina gibi davranın. Bedelini ağır bir şekilde ödeyin. Hastanenizde olsun. Hızlandırmanız bitsin. Kaynağınız bitsin. Yani hiçbir önemi yok. Siz balina olmadığınızın bilincine geçinceye kadarki süreçte ben yine içerik üretmeye devam edeceğim. Faydalanmak istiyorsanız faydalanırsınız. Olay bundan ibaret. Yani senin teknolojinin onunla eşit olmadığına, ekipmanların onunla eşit olmadığına bir şekilde farkındalık yaşaman lazım ki ve acı bir şekilde bedel ödemen lazım ki benim burada anlatıyor olduğum şeylerin aslında sana bir şeyler katacağının bilincine varman gerekiyor. Yani bunun parantezini de açmış olalım dedim. Çeok'la ilgili hangi komutanlarla uygun olur, neler yapabilir bunları konuşmadan önce becerilerin hakkında ilerlememiz gerekiyor. İlk becerisiyle doğrudan başlayalım. Bin öfke gereksinimiyle bir tane hedefe 1700 hasar faktörü uyguluyoruz ve hedefin can miktarı %30'un altında düştüğünde 300 hasar faktörü uyguluyoruz. Bu ek hasar faktörü dediğimiz şey Pelagius'un 300-300 vurmasından bir tane bırakıyoruz rakibin üstüne 300. İkinci becerimizde sadece piyade birimi kullanıyorsak kıtalarımızda %40 saldırı bonusu kazanıyoruz ve süvarilere karşı hasar bonusu kazanıyoruz %5. Bu hasar bonusu hem beceri hasarı hem karşı saldırı hasarı hem de saldırı bonusu şeklinde gerçekleşiyor. Ama burada zehirli bir durum var. Okçulardan %5 daha fazla hasar alacağız. Yine genel anlamdaki hasarımız, yediğimiz hasar daha fazla olacak ki biz bir piyade olarak alanda nadir de olarak karşılaşsak okçularla karşılaştığımızda raporun sonucunda genel itibariyle çok fazla yıpranıyoruz ve %5 bu zehirin var olması bize onların %5 daha fazla etki gösterecek olması halihazırda zaten çok fazla etki gösterirlerken canımızı sıkabilecek bir ölçek. Bunu da söylemiş olalım. İkinci beceriden sonra üçüncü beceriye geldiğimizde ise burada yine yarım kalan bir şeyler var. Nedir o yarım kalan şeyler? %40 ihtimalle %50 alınan hasarı düşürmemiz var. Bu etkiyi 4 saniyede bir tetikleyebiliyoruz ama anlık gerçekleşiyor. Yani bu etkiyi tetiklediğimizde o an bize atıyorum adamın ilk saldırdığı anda Konstantin'i vurdu, dokundu, 1000 vuracaktı, %50 düştü, 500 vurdu. Buna da denk gelebilir. Ya da böyle çok ölümcül bir anda bir okçunun size atmış olduğu çok yüksek hasarlı bir beceriyi yediğiniz ana denk gelip oradan da yine şansınıza binaen güzel bir hasarı %50 oranında soğurmuş da olabilirsiniz. Ama bu tamamen şansa bağlı bir şey ve %40 ihtimalle 4 saniyede bir tetikleyebildiğinizi düşünürsek bir şekilde kıtanızın kontrolünü kaybedip çok fazla kıta tarafından hasar aldığınızda ikinci bir sefer tetikleme şansınız olmadan yani bir kere faydalanarak
çoktan savaş alanını üzgün suratınızda terk etmiş olabilirsiniz. Çok aşırı işlevsel ve çok faydalanacağınız bir beceri gibi görünmüyor şimdilik. Rallilerde belki hani 3. beceriden biraz daha faydalanabiliriz ama rally metasına Cheoph'un nasıl girebileceği ile ilgili henüz elimizde bir veri yok. O yüzden şu an genel olarak değerlendiriyoruz. Yani daha çok açık alan faktörlerini düşünerek ilerlememiz gerekiyor. 4. becerisine geldiğimizde ise siz alana piyade olarak kıtanızı götürürken sürünerek gidiyordunuz ve rakibinizi kovalayamıyordunuz demiş oyun. Yine sürünerek gideceksiniz ama rakibinize vurduğunuzda kovalama faktörünüz devreye girecek demiş. Yani bir rakibe saldırmaya başladığımız andan itibaren %15 intikal hızı bonus kazanıyoruz. Şimdi bu süvariye karşı kazandığımızda bir iş yapar mı? Süvariyi kolay kolay kovalayamayız. Ama okçuyu belki kovalayabiliriz kaçarsa, ama zaten okçu bize fazladan vuruyor ve okçuların genelde alandan kaçacak pozisyonu da çok olmuyor. Bir şekilde girdilerse hani %50'nin altına düşünceye kadar savaşıyorlar ya da direkt sonuna kadar savaşıyorlar. Öyle bir durum gerçekleşiyor. Yani okçular için de böyle çok olağanüstü bir artımız olacağı anlamına gelmiyor. Daha çok alanda yakaladığımız piyadeleri elimizden kaçırmayacağız gibi yorumlayabiliriz bu becerinin bize buraya kadarki kısmını. 5. seviyeye getirirsek bu beceriyi %100 ihtimalle bir yük kazanıyoruz. Bu yük bize ne veriyor? %5 beceri hasarı veriyor ve 8 saniyelik bir geri sayım başlatıyor yük steklemek için. Bu 8 saniyenin 4. saniyesine geldiğimizde bu etki her 4 saniyede bir tetiklenebilir diyor ya. 4. saniyesine geldiğimizde bu beceri hasarı bonusunu %10'una çıkartıyoruz. %10'a çıkarttığımızda da 8 saniyelik geri sayım baştan başlıyor ve 4. saniyeye yine geldiğimizde %15'e çıkıyoruz ve bu süreç uzun bir süreç olduğu için alanda bir sürü alan hasarlı komutanla vesaireyle mücadele edeceğimiz için aslında %40'a kadar 8 kere tetikleme, yani 8 kere yük biriktirme olayını gerçekleştirdiğimizde kıta sayımız hali hazırda çok düşük seviyelere gelecek ve %40 beceri hasarı bonusumuz çok olağanüstü işler yapmayacak. Ya da %40 beceri hasar bonusunu göremeden ölmüş olacağız. Ortalama olarak buradaki beceri hasar bonusundan nasıl yararlanabiliriz? Yani savaş alanında yüzde kaçları görebiliriz derseniz %25 ila %30 civarında bir beceri hasar bonusundan faydalanma durumumuz olur ama bu siteye kolay kolay gelemeyiz. Geldiğimizde de hani o etkiyi verebilecek kıta sayısına çok sahip olabileceğimizi düşünmüyorum. En azından 4. özellik açısından diyeceğim. Çünkü ustalık becerisine geldiğimizde bu beceriden bir tık daha faydalandığımız bir yer var. Ki zaten ustalık becerisi gerçekleşmeseydi, yani bu şekilde olmasaydı bu komutan bu özellikleriyle yeterli görünmüyordu. Ustalık becerisinde ne kazanıyoruz ona bir bakalım. Bizim 3. becerimiz güçleniyor. 3. becerimizde ne vardı? İşte %40 ihtimalle %50 hasar soğurma kazanıyorduk. Bunun üzerine 3 hedefe yelpaze şeklinde, yani işte üçgen şeklinde, Santuz'un alanı gibi düşünün. Bir alana hedef hasarı vermeye başlıyoruz. Alan hasarı vermeye başlıyoruz. Bu noktada verdiğimiz alan hasarı neye bağlı olarak sayısal değere sahip oluyor? Yani hasar değerine sahip oluyor. Kurban becerimiz, yani 4. becerimizden gelen beceri hasarı yüklerimize bağlı olarak çarpan elde ediyor. Yani full siteye ulaştığımızda, %40 beceri hasarına ulaştığımızda 50 ile çarpılıyor bu %40 ve biz 2000 hasara ulaşıyoruz. Eklenen hedef başına %15 hasar kaybı yaşadığımız için de 3 hedeften bahsettiğimiz için %30 hedef hasar kaybı yaşayacağımızı da göz önünde bulundurarak yaklaşık bir, yani 2000 hasardan 1400'e düşeceğiz. 3 hedefe 1400 hasar atmış olacağız şeklinde bir durum gerçekleşiyor. Bu yetenek her 3 saniyede bir tetiklenebilir diyor ama 3 saniyede bir random mu tetiklenecek, yoksa buradaki %40 ihtimalle hasar engelleme devreye girdikten hemen sonrasında tetikleniyor. Sonra 3 saniye sonra yeniden kullanılabilir hale mi geliyor? Onunla ilgili net bir fikir sahibi değilim. Alanda da henüz kendi ellerimle test etmedim. Raporlar gördüm ama doğrudan böyle işte onun savaş günlüğünü vesairesini falan paylaşılmadığı için bu konuyla ilgili net bir şey söyleyemeyeceğim ama yüksek ihtimalle %40 ihtimalle devreye girdikten sonrasında biz beceri hasarı uygulayacağız ve 3 saniyelik geri sayımımız başlayacak. Bu 3 saniyelik geri sayım içerisinde tekrardan zaten bu özelliği tetikleyemeyeceğiz. Çünkü bunun da 4 saniyede bir tetiklenmesi vardı. Öyle bir durum söz konusu. Aslına bakarsanız bu gelen alan hasarı becerisi birazcık hoş bir beceri olmuş. En azından hani komutanın alanda yeterli hasarlara ulaşabilmesi açısından, yani bu komutanın kumar halinde kalmaması açısından güzel olmuş. Bu komutana baktığımızda genel olarak ne gördük? Sürekli bir hasar faktörü, saldırıya yönelik bir şeyler gördük ki saldırı ağacı olan bir komutanda bunları görmemiz okey zaten.
Ama şöyle bir durum daha var. Mesela Alex'te de saldırı ağacı var ama Alex'in içerisinde ne var? İşte kalkan aldığın zaman işte savunman artıyor. İşte kalkan inince saldırın artıyor falan muhabbetleri var ya. Oradan bir şeyler kazanabiliyorsun. Arkasına koyduğun veya işte önüne koyduğun komutanla da Alex'le bir şeyler yapabiliyordun. Yani birazcık stat almış oluyordum. Artık kalkanı var, debuff uyguluyor falan gibi etkileri vardı. Bu hani ne kalkan kazanıyor ne işte debuff uyguluyor. Hasar soğurması var ama işte biraz daha random gerçekleşiyor. Şanslıysan çok iş yapacak bir durumda oluyor. Yani ağırlıklı olarak biz bu komutandan hasar görüyoruz. Yani bir şekilde alanda hasar verebileceğini görüyoruz. Bu komutanın mesela Herald'la uyumu nasıl olur? Bir balina olsaydım Herald'la kullanır mıydım? Kullanırdım, atardım ortaya. Teknolojim zaten full. Herald'a vurulmasını da istiyorum. Bu komutan da kırılgan olduğu için bu komutanı öne koyduğumda, Herald'ı arkaya koyduğumda zaten vuracaklar. Karşı saldırı hasarından vesairesinden, steklerinden fazlasıyla faydalanacağım için güzel hasarlar çıkartabileceğim bir komutan haline gelirdi diye düşünüyorum. Genel itibariyle bu Cheok komutanının hani yetenek ağacı Alex'e benzediği için, saldırı ağacı bulunduğu için aslında oyundaki OP komutanların genelinde nereden baksan saldırı ağacı görüyoruz. Atilla'da görüyoruz, Alex'te görüyoruz, işte Zombis'te görüyoruz. Yani gördüğümüz birçok komutan, işte yine Ramses keza oyunda metada çok uzun zamandır yeri olan bir komutan. Yani saldırı ağacının hatırı sayılır bir yeri var elimizde ama oyunda genel olarak komutan ikilileri anlamında ön plana çıkanların hepsinde şunu görüyoruz. Off tank metası var. Yani off tank ne demek? İşte hem hasarı olan hem de tanklık düzeyi olan komutanlarla güzel işler yapabildiğin bir metadayız demek. Yani bu anlamda biz gidip de bu komutanı Richard'la kullanırsak, Koreli abimizi Richard'la kullanırsak, Richard'ın bize verdiği kalkan, işte tanklık vesaire, kalkan dedim de şey olarak düşün. Tanklık düzeyi, bir savunma düzeyinin yüksek olmasının yanı sıra bize hasar katkısı anlamında bir besleme sağlamıyor. Yani en azından Richard'ın bir tane özelliğinden ofansif bir hasar verme potansiyelimiz olsaydı Richard'la güzel uyumları olabilir diyebilirdik ama ben Richard'la bir uyumu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Böyle bir Martel'e baktığımızda aslında Martel'den bir uyum yakalayabiliriz gibi görünüyor. Çünkü %30 hasar bonusu kazanabiliyorsunuz. İşte kalkan kazanıp ağır yaralı miktarınızı azaltabiliyorsunuz. Ustalık becerisi açıksa hani kazandığınız statlar da gayet tatlı. Yani %20 savunma, %20 sağlık güzel bir stat ki %20 intikal hızı da hani sabit bir şekilde üzerinizde olacak. Bayağı hızlı koşacağınız anlamına geliyor. Özellikle saldırı olduğunuzda kazandığınız %15 ile birlikte çok tatlı işler yapabileceğiniz anlamına geliyor. Genel olarak komutanın swarm yemesi durumunda, ki kırılgan bir komutan olduğu için de swarm yemesi çok muhtemel, yani hedef alınması muhtemel. O anlamda işte karşı saldırıyla da birazcık bir şeyler koparabileceğiniz gibi bir izlenim yaratıyor aslına bakarsanız. Ama onun dışında yine kullanabileceğiniz seçenekler anlamında Alex de ön plana çıkıyor açıkçası. Alex'in ilk becerisinden gelen 3 tane düşmana hasar bonusu kazandırıyor olması ve bizim diğer komutanın da yani düşmana fan şeklinde alanda bir hasar çıkartabiliyor olması, yine keza kalkan kazanmasıyla ağır yaralı miktarını birazcık daha azaltabilmesi, yine saldırıyı besliyor olması, ekstradan bir hasar çıkartabiliyor olması gibi etkilerle aslında güzel işler yapabiliyoruz. Burada yine intikal hızı, saldırı bu. Yine kalkan kazandığımızda işte kalkanın hakkında saldırı savunma bu değişmesi özelliklerle birlikte aslında tatlı şeyler yaşayabiliyoruz bu komutanla beraber uyum anlamında. İskender'i genel olarak zaten piyadede kimle kullanmaya çalışırsanız çalışın bir uyumdan söz edebiliyoruz. Hani benim daha çok ön planda göreceğim bir komutan söyleyeyim size, Leonidas. Şimdi Leonidas'ın ilk becerisinde %30 sağlık bonusu kazanabilme durumumuz var. 3 tane hedefe 600 hasar uygulama durumumuz var. Yani bunlar hatırı sayılır güzel özellikler. Aynı zamanda sabit %30 savunma bonusu. Yani az önce anlattığım off tank metasındayız dediğimizi hani tamamlayan bir komutan. Yani bir şekilde hem tanklık veriyor hem savaşabilirlik kazandırıyor. İşte öfke bonusu ile daha fazla beceri hasar çıkartmasını sağlayacak, kendisi de veriyor. Yani beceri hasarını az da olsa hatırı sayılır bir şekilde. Hani diğer komutanın da zaten beceri hasarı çok yüksek olduğu için kazandırdığı tanklığın yanında güzel işler yapabiliyor. Yine keza kalkan kazandırması ara yaralı miktar biraz daha katkı verebiliyor. Ki Leonidas'ı yapan özelliğe de gelmiş bulunmaktayız. Leonidas'ın en tatlı özelliği de buradan hasar bonusu kazanabilir. Ve bu hasar bonusunu stackliyoruz. Benim gibi birde kalmış bir Leonidas'ınız varsa 4 kez stacklendiğinde %20'ye ulaşacaksınız. Fullediğiniz bir Leonidas'tan bahsediyorsak da %40 hasar bonusuna ulaşacaksınız. Saldırı, karşı saldırı ve beceri hasarından %40 bonus kazanmış olduğunuzu düşünürsek, komutanın da hasarı zaten yüksek olduğu için bahsettiğimiz Borel abimiz için
hani Leonidas tatlı bir uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama benim en uyum yakalayacağını düşündüğüm komutan Leonidas mı? En yakını o, ama en uyum sağlayacağı bence, hemen geliyorum kendisine, Trajan. Sevgili dostlar, Trajan'la neden böyle bir uyum yakalayacağız? Trajan'ın hasarı çok yüksek değil, evet. Ama beceri hasarı bonusu veriyor ki bizim komutanımız beceri hasarında güzel işler yapabiliyor. Yani bu Koreli komutandan bahsediyor. Aynı zamanda öfke geri kazanımıyla beraber güzel bir öfke yenileme bonusu sağlamış olacağız komutanımıza. Onun dışında da ikinci özelliğinde %20 savunma ve sağlık bonusunu beraber veriyor olması bize o ihtiyacımız olan tanklık düzeyini kazandırmış oluyor. Kıta kapasitesi bonusumuz yine bizim alana yansıtacağımız saldırımızı, beceri hasarımızı, karşı saldırımızı daha da yüksekte tutacak. Ve alanda daha uzun süre kalmamızı daha rahat temizlememizi sağlayacak. Hani bu komutanla güzel bir uyumu olacağını düşünüyorum açıkçası. Savunma biriktiriyor olması gibi bir durum da var. Yani işte 10 defaya kadar savunma biriktirip 60'a kadar çıkabiliyorsun. Trajan'ı full olan bir insan için aslında bu komutanı kullanmak gayet keyifli gibi geliyor. Yani beraber kullanmak. Full değilse çok endişe etmenize gerek yok. Yani ben bir free to play ve low spender için önerebileceğim Leonidas var. Leonidas'la beraber kullanacağım da benim hani Guan'ım var, ne yapacağım diyorsan Guan'la Alex'i kullanmaya geçersin. Leonidas'ı Koreli komutanın arkasına çekersin. Ya benim Leonidas'ım da yok diyorsan hani Martel'in de vardır kardeşim. Martel'le de bir şeyler yapabilirsin. Martel'in de hani hasar bonusuyla vesairesiyle bir şeyler yapabilmesiyle güzel işler yapabilirsin diye düşünüyorum. Harikalar yaratacak bir komutandan bahsetmiyoruz. Çok kırılgan bir komutandan bahsediyoruz. Alan etkisi yok. Buff'ı, hani debuff'ı vesairesi böyle çok hani kuvvetli etkileri olan, oyunun kaderini değiştirecek, alanda fark yaratacak özellikleri olan, hani genele yayabileceğimiz bir komutandan bahsetmiyoruz. Ama yine de saldırı ağacı olan, hasarı yüksek olan, off tank metasını yeterince değerlendirebileceğimiz bir kombin yarattığımızda güzel işler yapabileceğini düşündüğüm bir komutandan bahsediyoruz. Mümkün olduğunca bu şekilde bakmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki alan raporlarını gördükçe neler yapabileceğimizi değerlendiririz. Bazı dostlarımız mesela ilk VS'lerde hani Guan'ın arkasında kullanmış Cheok'u. Şimdi Guan'ın arkasında kırılgan bir komutan olan Cheok'u doğrudan kullandığımız zaman hani tamamen kırılgan bir kıta olarak çıkacağız. Belki VS'de güzel bir sonuç alabiliriz ama alanda doğrudan odak aldığımız bir senaryoda çok fazla canımızı yakacaklardır. Çünkü hani Guan'ı ikinci komutan olarak kullanamıyoruz. Beceri ağacıyla çıkmak zorundayız. Saldırı ağacından gelecek karşı saldırılardan falan da yeterince faydalanamıyoruz. Hani uzun vadeli savaşlarda iyi bir sonuç almayacağız diye düşünüyorum. Buradaki komutanlar dışında bahsetmediğimiz bir komutan daha var ki Cheok'la beraber Pakal'ın bir uyumu olacağını düşünüyorum. Özellikle savunma ağacı, işgal ağacından gelen karşı saldırı şeyleriyle vesairesiyle hani çok oturacağını düşünüyorum aslına bakarsanız. Gerek rally metasında da yer bulacak gibiler. Ama hani Pakal'la beraber ikisini kullandığımızda iş yapabileceğini düşünüyorum. Bunların haricinde yani yerine göre çok odak yemeyeceğiniz pozisyonlarda Cheok'u önde kullanıp yerine göre çok herkesin birbirine ne vurduğu belli olmayan alan hasarından yok olduğunuz savaşlarda da yine Pakal'ı önde kullanarak değerlendirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp hala kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları daha yakından takip etmek istiyorsanız çanı aktif edebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yine yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. İnceleme videosu olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Yani bu komutanın her şeyini bilmiyoruz, her şeyini test etmedik, görmemiz lazım diye zaten çok söyledim. Onları eklemiş olayım. Aklınıza takılan şeyleri yine yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek bay bay.